Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik ve inanılmaz lezzetli bir börek tarifiyle geldim. İster kahvaltıya yapın, ister çay saatlerinizde yapın, ister yapıp derin dondurucuya atın. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifim yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 3 su bardağı ılık su, 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyip öncelikle elimle karıştırıp unu azar azar ilave edip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Böreğimizin hamuru bütün evlerimizde olabilecek malzemelerle sadece un, su ve tuzla yapılıyor. Hamur için toplamda 7 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun markasına, kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden mutlaka kontrollü ekleyelim lütfen. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine biraz toparladım ve daha sonra kasenin içerisinden çıkartıp masanın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. İyi bir sonuç alabilmemiz için hamuru güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ben yaklaşık masanın üzerinde 5 dakika kadar yoğurdum. Hamurun kıvamının ne çok sert ne de yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Sizlerin de gördüğü gibi hamuru masanın üzerinde güzelce yoğurdum ve tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Hamuru tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıp üzerine bir poşet kapatıyorum. Benim zamanım olmadığı için yarım saat kadar dinlendirdim. Ama eğer sizlerin zamanı varsa 1 saat, 1,5 saat dinlendirmeniz hamurun daha güzel açılmasını sağlayacaktır. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru masanın üzerine alıyorum ve biraz toparladıktan sonra 8 eşit bezeye bölüyorum. Kullandığım unun markası çok soruluyor. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yararlanabilirsiniz. Sekiz eşit bezeye böldüğüm hamurları önce una bulayıyorum ve daha sonra üzerlerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. 10 dakika dinlendirdiğim hamurları ilk yaptığım bezeden un ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Hazırladığım bütün bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açtığım hamuru bir kenara alıp diğerlerini de aynı şekilde açıyorum. Ben hazırladığım bezeleri 10 dakika dinlendirdim. Çünkü gün ışığının geçmemesi gerekiyor çekim yaptığım için. Ama eğer sizler zamanınız varsa yaptığınız bezeleri daha fazla dinlendirebilirsiniz. Daha kolay açılacaktır. Bütün bezeleri aynı şekilde açtıktan sonra uygun bir tepsinin içerisine sıvı yağ ile yağlayıp elimle şöyle bir sürüyorum. Daha sonra açtığım bezeleri tek tek alıp her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum.
Börek için toplamda bir su bardağı sıvı yağ kullandım. Sizler de videonun sonunda göreceksiniz ki bir su bardağı sıvı yağın tamamını da kullanmadım. Aynı işlemi bütün yufkalara uyguluyorum. Önce yufkayı koyuyorum ve her tarafını yağladıktan sonra diğer açtığım yufkayı koyuyorum. Biliyorum sizler tam ayrıntılı bir şekilde izlemek istiyorsunuz ama sizler sıkılmayın diye ben buralarını bayağı bir hızlandırdım. Bütün yufkaları aynı şekilde yağlayıp üst üste gelecek şekilde dizdikten sonra en üsttekini de yağlıyorum ve üzerine bir poşet kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Benim zamanım olmadığı için yarım saat kadar dinlendirdim ama eğer sizin zamanınız varsa bir saat, 1,5 saat da dinlendirebilirsiniz. Gerçekten dinlendikçe daha güzel açılacaktır. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamurları ters çevirip ilk yaptığım yani en alttakini üste gelecek şekilde çeviriyorum ve ilk yaptığım hamurdan açmaya başlıyorum. Açmaya başlamadan önce masanın üzerini biraz yağladım ve uçlarından tutup hafif dokunuşlarla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Evet, sadece yarım saat kadar dinlendirmeme rağmen o kadar güzel açılıyor ki hamurun kıvamı gerçekten şahane olduğu için hiç yormadan açılıyor. Uç kısımlarından tutup havalandırarak açabildiğimiz kadar açalım. Gerçekten sizin de gördüğünüz gibi muhteşem açılıyor. Hamuru sadece yarım saat kadar dinlendirmeme rağmen sizin de gördüğünüz gibi zar gibi açıldı. Eğer sizler daha uzun süre dinlendirirseniz daha güzel açılacaktır. Evet, hamuru açabildiğim kadar açtım ve incecik oldu sizin de gördüğünüz gibi ve dikdörtgen bir şekilde katlıyorum. Bu böreğin yapımı gerçekten çok keyif verici. Ucundan tutup çekiştirdiğiniz anda büyüyor. Hamuru dikdörtgen bir şekilde katladıktan sonra iç harcını ekliyorum. Ben bugün böreğimi lor peynirli yapıyorum. Ama tabii ki de sizler isterseniz patatesli, isterseniz kıymalı, istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Lor peynirinin içerisine biraz ince ince kıydığım maydanoz ekledim. İç harcını da ekledikten sonra çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra iki ucunu hafiften çekiştirip tepsinin büyüklüğüne gelecek şekilde uzatıyorum. Kullandığım tepsi büyük boy fırın tepsisi. Sizler de tepsinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Tepsiye koyduktan sonra ikinci hamuru açmaya başlıyorum. Sizler izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Sizin de izlediğiniz gibi böreğimizin yapımı gerçekten çok kolay. Yufka açmasını bilemeyen arkadaşlarım bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Ben bugün böreğimi bu şekilde yaptım ama tabii ki de sizler isterseniz yuvarlak bir tepsinin içerisine gül böreği şeklinde sarıp yapabilirsiniz.
Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayıp fırın tepsisine dizdim ve size kalan sıvı yağ göstereyim. Bir su bardağı sıvı yağdan bu kadar kaldı ve üzerine fırça yardımıyla birazını sürüyorum. Böreklerin üzerine şöyle biraz sıvı yağ gezdirdikten sonra dilimlere bölüyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem pişirmeden önce dilimlere bölelim. Aksi takdirde parçalanmalar, kırılmalar olabilir. Dilimlere de böldükten sonra daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda 40 dakikada istediğim gibi kızardı. Sizlerin de gördüğü gibi muhteşem gözüküyor. Bu böreği bu şekilde hazırlayıp soğuduktan sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. İnanın ki lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat, inanılmaz lezzetli. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Börek hala çok sıcak, tutmakta zorlanıyorum ama elimden geldiği kadar size detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Videolarımda tariflerimi elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Gerekli malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bu tarz böreklerde hamur açarken uç kısımları biraz kalın oluyor. Oralarını koparıp çıkartıyorlar. Ama ben hamur israf olmaması için kenarlarını koparmadım. Ama sizler isterseniz kenarlarını koparıp çıkartabilirsiniz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.